Emevilerin Peygamberimizin torunlarını öldürmeleri. Aynı Emeviler Hazreti Ali'ye karşı olan düşmanca tutumlarını Hazreti Ali'nin oğulları ve Peygamberimizin torunları olan Hasan ve Hüseyin'e karşı da göstermişlerdir. Mesudi'nin anlatımlarına göre Hasan, kendisini rakip gören Muaviye tarafından zehirletilerek öldürülmüştür. Hasan'ın karısını bu zehirleme işinde kullanan Muaviye ise, ölüm haberini alınca şarkılar söyleyerek, kendisini ibadete verip siyaset sahnesinden çekilmiş olan Hasan'ın ölümüne çok sevinmiştir. Hasan'ın kardeşi Hüseyin ise, Kerbela olayında Muaviye'nin oğlu Yezid tarafından öldürülmüştür. Kaynaklar Yezid'in nasıl Hüseyin'in ölüsüne bile saygı göstermediğini ve Hüseyin'in kesik başını sopayla didikleyip alay ettiğini anlatırlar. Hasan'la Hüseyin'in kız kardeşi Zeynep ise halkın ayaklanmasına ön ayak olur korkusuyla yaşadığı yerden sürülmüştür. Tüm bunları yapan peygamber torunlarının katilleri olan Emeviler ne yazık ki tüm bunları din için yaptıklarını savunacak kadar yüzsüzdüler. Burada bu olayların teferruatına girmek ve bu savaşlardaki suçluyu göstermek şeklinde malumu ilan etmek istemiyoruz. Yapmak istediğimiz, bugün ortaya çıkan dini tablonun, Kur'an'ın dinine ilaveler yapan hadislerin ve mezheplerin oluşumunda ilk basamak olan Emevilerin ne kadar güvenilir olduklarını göstermektir. Bu dönemde uydurulan hadisler daha sonra Abbasiler zamanında bu dönemin uydurmaları da eklenerek hadis kitaplarına dönüştü. Bu hadisler mezheplerin İslam'ına temel oldular. Bu şahıslar halifeliği babadan oğula geçen bir saltanata dönüştürdüler. Bu halifelerin çoğunun nezaretinde mezhepler ve hadis kitapları oluştu. Peygamber torunlarının katillerinin halife olduğu, yönetici olduğu bir yapıda oluşturulan bu mezhepler ve bu hadisler güvenilir olabilir mi? Tabii ki hayır. Fakat Sunni mezhepleri benimseyenlerin çoğu Sıffın Savaşı'nı sadece bir içtihat, yani tercih, yorum hatası gibi göstermekte, Emevi saltanatını temize çıkartmaya çalışmaktadırlar. Böylece kendi inanç sistemlerini oluşturan kişileri, dolayısıyla kendi inançlarını aklamaya çalışmaktadırlar. Oysa güneşin balçıkla sıvanamayacağı gibi Emevilerin yanlış uygulamaları da örtbas edilemez. Emevi dönemine kadar ne saltanata dönüştürülmüş halifelik vardı ne de Kur'an dışında bir dini kaynak. Peygamberimiz ve 4 halife dönemindeki sade yaşantının saray ihtişamlarına, debdebeye, şölenlere dönüşüşü, dini liderliğin paraya ve güce çevrilmesi, halifeliğin aile içi saltanata dönüştürülüp balığın baştan kokmaya başlaması bu devire rastlar. İçki alemleri ve yaptırdıkları saraylarla meşhur olan birçok Emevi halifesinin yanı sıra Velid gibi Kur'an'dan hoşuna gitmeyen ayetlerin okunması üzerine Kur'an'ı hedef yapıp ok yağmuruna tuttuğu anlatılan halifeler de olmuştur. Mesudi 3'e 228, İsfahani 7'ye 49, İbnül Esir 5'e 290'ı inceleyebilirsiniz. Emevi dönemi elbette sırf olumsuzluklarla dolu değildir. Bu dönemde İslam adına önemli hizmetler de yapılmıştır. Fakat Kur'an'ın anlattığı şekliyle dinin dejenere edilmesinde bu dönemin katkısı çok önemlidir. Bu yüzden birçok zaman örtbas edilen bu dönemin olumsuzluklarını bilmek gerekir. Hadisler ilk kez işte bu dönemde yazılmaya başlandı. Fakat bu yazım işleminde hadislerle kıssalar ve görüşler karışıktı. Emeviler döneminde hadislerin yazıldığı bilinse de bu dönemden elimize geçen bir hadis kitabı yoktur. Kütüb-ü Sitte, en meşhur 6 hadis kitabı, daha sonra Abbasiler döneminde yazılmıştır. Bu dönemde toplanan hadislerde Emevilerin köprü, hatta kaynak olduğunu hatırlamalıyız. Abbasilerin döneminde üretilen uydurmalarla bunlar birleştirilmiş ve hadis konusundaki bu vahim tablo ortaya çıkmıştır. Şimdi gelin karar verelim. Kur'an yeterli olduğunu kendisi anlatırken, peygamber kendi hiçbir sözünü yazdırmamışken, 4 halife döneminde de aynı şekilde Kur'an dışında bir kaynak oluşturulmamışken, peygamber torunlarının katillerinin saltanatları döneminde temeli atılan hadis ve mezheplere mi, yoksa sadece Kur'an'a mı itibar edelim? Kendi görüşünü doğru çıkartmak yerine, Kur'an'ın gerçek isteğini bulmaya çalışanların bir gün, Kur'an dışında hiçbir kaynağa itibar etmemeleri gerektiğini anlayacaklarını ümit ediyoruz.